Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerden yoğun istek alan tığ işi kabartmalı zikzak bebek battaniyesi yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Zikzak bebek battaniyesinin en ve boyunu 1 metre 10 santimetre olarak ördüm ben. Sizler tercihinize bağlı olarak farklı renk kombinasyonları ve farklı ölçülerde örebilirsiniz. Bebek battaniyesinin başlangıç ve bitişi zikzaklardan oluşmakta. Yan tarafı ise görmüş olduğunuz gibi düz bir görüntüsü var. Ve bebek battaniyesinde toplam aplike ile birlikte 9 adet ip kullandım arkadaşlar. Kullanmış olduğum ipin markası Himalaya anti-peeling özelliğe sahip bebe yünü. 100 gram ve 250 metrelik bir ip. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile sizlere desenin yapılışını anlatacağım. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden battaniyenin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna çok sıkı olmayan, istediğiniz uzunluk boyunca zincir yaparak başlayabilirsiniz. Modeli anlatacak kadar zincirleri oluşturdum. Battaniyede dikkat etmeniz gereken belli başlı püf noktaları var. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz gayet düzgün bir zikzak bebek battaniyesi elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. En sonki zinciri yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir atlıyorum ve 4. zincirden başlayarak yan yana 10 tane ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikili trabzan yapmış olduk. 2 zincir atlayalım. Yan yana 10 ikili trabzan yapalım. İki zincir, sonraki zincirden başlayarak yan yana 10 trabzan, iki boşluk atlayalım, yan yana 11 ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğiniz zaman ve sırayı bu şekilde tamamladık. Sıranın sonuna geldiğiniz zaman burada sizin daha fazla zinciriniz olabilir. Zinciri makasla keserek son trabzanın boyutuna getirebilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çukurları oluştururken 2 zincir atladık. Tepeleri oluştururken ise 2 zincirden sonra hemen yan yana 10 tane trabzan yaptık. Ve dikkat edeceğimiz en önemli püf noktası sıranın başında başlangıç zinciri ile birlikte yan yana toplam 11 trabzan, sıranın sonunda yine toplam 11 trabzan ile bitirdik. Ortalardaki trabzan sayısı ise daima 10 olacak. Sadece sıranın başı ve sıranın sonundaki trabzan sayısının 11 olması gerekiyor.
3 zincir ve deseni çeviriyorum. İlk trabzanın arkasından başlayarak yan yana 10 ikili trabzan yapacağız ve sıra başı olması nedeniyle başlangıç zinciri ile birlikte toplam 11 ikili trabzan yapmış olacağız. On trabzanı yaptım. 2 tane trabzanı atlayarak yan yana alttaki trabzanların arkasından 10 ikili trabzan yapalım. Ve şimdi tepe oluşturacağımız için 2 zincir, hemen sonra gelen ilmekten başlayarak yan yana arkadan 10 ikili trabzan yapalım. Zikzak görüntüleri oluşmaya başladı. Tekrar çukur oluşturmak için 2 tane ilmek atlayalım ve yan yana toplam 11 ikili trabzan yapacağız sıra sonu olması nedeniyle. Şu an 9 ikili trabzan yaptım ve son zincirin tepesine 10. ikili trabzan, aynı boşluğun içerisine 11. ikili trabzan. Burası battaniyenin düz bir şekilde yukarıya çıkabilmesi için çok önemli arkadaşlar. Sıranın başında zincirden sonra ilk boşluktan başlayarak toplam 11 ikili trabzan yapmıştık. Sıranın sonunda da son boşluğa çift ikili trabzan yaparak toplam 11'e tamamlamış olduk. Ve burada dikkat edeceğiniz diğer bir önemli püf noktası, ilk deseni kurarken şu şekilde tepeyi oluşturup aşağıya indikten sonra sırayı tamamlamıyoruz arkadaşlar. Nasıl ki sıranın başında çukur oluşturarak başladıysak, sıranın sonunda da çukurdan sonraki trabzanları yaparak sıranın sonunu tamamlamanız gerekiyor. Yani kesinlikle bu tepelerden sonra trabzanları yaparak sıra sonunu yapmamalısınız ki battaniye yukarıya doğru düz bir şekilde çıkabilsin. Şimdi renk değişimi yapalım. Normalde ben örmüş olduğum battaniyenin ana rengini beyaz yaptım ve üçer sıra beyaz, mavi ile griden 2 sıra yaptım. Sizler istediğiniz renk kombinlerini yapabilirsiniz. Şimdi renk değişimi ile devam edelim. Sıranın sonuna geldiğim zaman beyaz ipi bağlayarak 3 zincir, deseni çeviriyorum. Her sırada desen kendisini tekrar edecek ve ilk trabzanın arkasından başlayarak yan yana 10 ikili trabzan yapacağız.
Ve çukur oluşturacağımız için daima 2 ilmek atlıyoruz. Yan yana 10 trabzan daha yapıyoruz. Tepe oluşturacağımız için 2 zincir. Hemen sonraki ilmekten başlayarak yan yana 10 trabzan. Ve çukur oluşturacağımız için 2 ilmek atlayalım. Yan yana 11 ikili trabzanı sıra sonunda tamamlayacağız. Şu an 9 ikili trabzan yaptım. 10 ve 11. ikili trabzanı da son zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi yan taraflar düz bir şekilde yukarıya tırmanmaya devam edecek. Şimdi aynı işlemleri tekrar ederek beyaz renkle bir sıra daha yapalım. 3 zincir, deseni çeviriyorum ve ilk boşluktan başlayarak yan yana 10 ikili trabzan yapacağız. Bu ortadaki boşlukların yukarıya doğru simetrik bir şekilde yükselmesi için sıranın başı ile sıranın sonunda yapmış olduğumuz trabzan sayıları çok önemli arkadaşlar. Özellikle üstünü vurguluyorum. Sıranın başında ilk boşluktan başlayarak trabzanı yapıyoruz. Sıranın sonunda ise 10. ve 11. trabzanı son zincirin tepesine yaptığımız için buradaki boşluklar da görmüş olduğunuz gibi yukarıya düzgün bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Beyaz rengin ikincisinin de sıra sonuna ulaştım ve şu an 9 ikili trabzan yaptım. 10. trabzanı zincirin tepesine yaptım ve 11. trabzanı yaparken mavi rengi tığın üzerine alarak önce ilmeğin ikisini kapattım. Daha sonra mavi renk ile kalan 2 ilmeği birlikte kapatarak mavi rengi de yukarıya taşımış olduk. 3 zincir ile deseni yukarıya doğru bu şekilde yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve istediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra çift renk sırasından sonra battaniyenizi tamamlayabilirsiniz. Ve lütfen örmüş olduğunuz kanalımdaki YouTube desenlerini Instagram hesabımdan benimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ve detaylı açıklama için ise crochettrend.com web adresini ziyaret edebilirsiniz. Web sitemin linkini videomun açıklamalar kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca battaniyede bulunan panda aplikenin yapılış videosunun çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde belirtin arkadaşlar. Sizden gelecek olan yorumlara göre buradaki panda aplikeyi detaylı bir şekilde yine YouTube kanalımda anlatmış olacağım. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.